Evet, gram altında hemen analizimize başlayalım. 1080 civarına doğru gram altında yukarı yönlü ataklar gelişmeye başladı. Bu sert ataklarla birlikte gram altında 1076 seviyesi sevgili dostlarım artık bizim için önemli bir direnç. Buradaki direnç 1076 seviyesinden geçen direnç. Buranın gene bizler için önemli bir hedef bölgesi vardı ve bu hedef bölgesi içerisinde de bu çizdiğim alan kadar gram altında bizler yukarı yönlü atakların devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi sizlerle birlikte buraya ölçtüğümüz zaman bakın burada altta 970 TL seviyesi, yukarıda da bizler için 1035 TL seviyesi. Yani burada bir bizler için 70 TL'lik bir marj ve bu marjla birlikte de bunun 1100 TL civarına kadar buradaki yükselişin formasyon hedefi mevcut. O yüzden sizlerle birlikte gram altında özellikle duran arkadaşlarımız 1076 şu an 1076 direncini, onun üstünde 1091 ve 1100 civarına doğru gidecek bu formasyon hedefini takip edebilirler. Genel konjonktüre baktığımız zaman dünya ekonomileri üzerinde altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü yükselişleri destekleyen hala çok kuvvetli sebepler ve nedenler var. Bunların en başında dün akşam hepinizin de izlediği gibi Powell'ın konuşmaları vardı. Powell'ın yapmış olduğu konuşmada piyasalara sunduğu arkadaşlar artık Aralık ayından itibaren FED faiz artışlarında yavaşlamaya gidecektir şeklindeki açıklamanın ardından gördüğünüz gibi altın tarafında zaten uzun zamandır altın tarafında yukarı yönlü bir patlama bekliyorduk. Fakat son Powell'ın yapmış olduğu bu açıklamalarla birlikte altın yatırımcıları da alım pozisyonlarına tekrardan girmiş oldular arkadaşlar. Böylelikle de altın ve gümüşte beklediğimiz yukarı yönlü atakları da yaşamış olduk. Şimdi kısada takip edeceğimiz bu formasyon hedefinin bizler için 1100 TL'ler ilk etapta gitmesini beklediğimiz alan. Destek bölgesi olarak da arkadaşlar şimdi takip etmeniz gereken destekleri de burada vereceğim. 1050 seviyesi bir destek konumuna gelmiş durumda artık bizler için. Onun altında da yükseliş desteğimiz 1025 TL'den geçen alan. Aslında bu bölgenin gram altında tabii yukarı yönlü yükseliş hareketleriyle birlikte gram altında düzeltme hareketleri de mutlaka görülecektir. O yüzden düzeltme seviyelerinde destek noktalarını takip edeceksiniz. Destek kırılımlarına bakacaksınız. Her destek kırılımında bir alttaki desteğe doğru hareketler olabilir. Bu 1025 hedefli bizlerin arkadaşlar bu kanalı çalışmasını beklediğimiz üst bant ise gram altında 1158 TL'den geçen bölge. Yani bizler 1025 üzerindeki ana hedef bölgesinin çalışmasıyla birlikte altının gramının 1158 TL civarına kadar yukarı yönlü hareketlerini takip edebiliriz. Sizler de bu seviyeleri takipte kalırsanız gram altında 1158 civarına doğru yukarı yönlü hareketleri takip edebilirsiniz. Şimdi destek ve dirençlerde nasıl takip edeceksiniz? 1025 bizim olmazsa olmaz en kuvvetli destek bölgemiz. Bu desteğin altında kapanış olmadıkça yukarı yönlü hareketteki destek ve dirençleri takipte kalacaksınız. Uzun zamandır takip ettiğimiz 1050 direnci kırılarak 1076 direnci şu an test ediliyor. 1076 direncinin de yukarıya yönlü kırılmasıyla 1090 seviyesinde bulunan bir direnç daha var. Ve bu 1090 direncinin üzerinde 1117 direnç seviyesi ve ana hedef bölgesi olarak da 1158 TL civarına doğru buradaki atakların yukarı yönlü devam etme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. O yüzden mutlaka eğer günlük trade yapan arkadaşlarımız varsa, uzun vadeci arkadaşlarımız için, orta vadeci arkadaşlarımız için geçerli değil ama günlük trade yapan, Forex'te, Viyop'ta bu destek ve direnç aralıklarında işlem yapan arkadaşlarımız destek ve direnç yönlü takiplere mutlaka uyması lazım. Şu an itibariyle gram altın tarafına baktığımız zaman da net bir şekilde zaten gram altında yukarı yönlü yükselişin devam edeceğini yatırım tavsiyesi olmadan sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Ons altın, hemen ons altın tarafına bakalım. Ons altındaki son durum. Evet, ons altın tarafına geçtiğimiz zaman bakın burada ben sizlere daha önceden bir grafik şeklinde takip edebileceğiniz rakamları belirtmiştim ve çizmiştim ve sizlerle birlikte de zaten buradaki rakamları ons altın takip eden arkadaşlarımızla birlikte sürekli takip içindeydik ve dedik ki bazı analizcilerin söylediği gibi burada bir 80 lira 50 TL altına doğru altın tarafında özellikle bir kapanış şu an için teknik olarak gözükmüyor.
genel konjonktüre baktığımız zaman Çin tarafından gelen haberler ve FED tarafından faizle ilgili gelen haberlere de baktığımız zaman arkadaşlar altın ve gümüş tarafında bir yukarı yönlü ivmelenmenin yaşanabileceğinin sinyalleri net olarak geliyordu. O yüzden bizler de stratejimizi her zaman altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü sizlerle birlikte kullandık. Ons altın tarafında da gene 1614 civarlarından bir dönüş olacağıyla ilgili sizlerle paylaştığım bir Elliott çalışmam vardı. Ve bu Elliott çalışmasıyla gerçekten dip seviyesini çok güzel bir şekilde yakalamış olduk. Ve ons altında da 1614 dolar dip seviyesinden dönüşü net olarak teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulup şu an 1800 dolarlar seviyesine kadar gelmiş bir ons altın karşımızda duruyor. Peki bundan sonra ons altında neler olabilir? Yukarı yönlü hareketler daha devam edecek mi? Asıl önemli soru bu. 1800 dolar bizler için şimdilik güçlü bir direnç bölgesi. Fakat ilerleyen günlerde bu ons altın tarafında yukarı yönlü bu kuvvetli direnç seviyesi kırılabilir mi? Evet, bu direnç seviyesi kırılabilir arkadaşlar. Çünkü ons altında benim için en kuvvetli takip edilecek destek bölgesi 1715 dolar seviyesinden geçen bölgeydi ve bu destek üzerindeki kapanışlarda ilk etapta bizi 1800 dolara doğru götürür şeklinde açıklamamız vardı. Ve ayrıca şurada bir takip ettiğimiz formasyonumuz var. Gördüğünüz gibi bu formasyonumuzda net bir şekilde çalışmış durumda. Ayrıca bakın şu üst tarafta çizmiş olduğum formasyonun geçtiği alan. Bunu şöyle sizlere daha net bir şekilde göstereyim. Bakın şu alan 1700-1800 dolar seviyesi. Bakın 1778 seviyesinden geçen alan. Burası da çok önemli bir alan. Çünkü bu alanın yukarı yönlü kırılması ve buranın ons altında geri dönüşlerde bir destek olarak çalışması durumunda bizler ons altında yukarı yönlü hareketleri bir 1941 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü devam ettirebiliriz. Sizlerle birlikte bakın şu alanı takipte kalacağız. Çünkü burada bir oluşum mevcut ve bu oluşumun da bakın çanak ve kulp şeklinde yukarı yönlü 1800 doları kırmasıyla patlatacak bir alan oluşabilir. O yüzden 1800 dolarda şu an şimdilik takip edeceğimiz kuvvetli bir direnç var. Biz bu direnci yukarı yönlü aşabilirsek 1828 yukarıdaki direnç bölgemiz 1871 ve yukarı yönlü 1941 dolara kadar buradaki formasyonun ana hedefi olan alana kadar sizlerle birlikte ons altında daha yukarı yönlü hareketleri takipte kalabiliriz. O yüzden sizler de dikkatli olun ve bu verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalırsanız hem aşağı yönlü hareketlerden hem de yukarı yönlü hareketlerden destek ve direnç yönlerini takip ederekten faydalanabilirsiniz. Desteklerimiz 1715, en yakın destek bölgemizde artık 1758 dolar seviyesinden geçen alan olmuş oluyor sevgili dostlarım. En yakın şu an için geri çekilmelerde takip edilecek destek şu an için 1758 dolardan geçen destek alanı olacak. Evet, Alfa ne olur sizce demiş. Alfa mesajın daha net çıkmamış ama yarın tarım dışı istihdam var demiş. ABD'nin Aralık 13-14'e kadar ons altın gümüş. Arkadaşlar Aralık'ta Fed'in yapacağı faiz kararı, yani açıklayacağı faiz kararı şu an zaten altın ve gümüş tarafında satın alınmaya başladı. Piyasaların beklentisi Fed'in 50 bas puanlık 0,50 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönünde. Altın ve gümüş yatırımcısı Fed'in 0,50 bas puanlık faiz artışını 14 Aralık'taki faiz toplantısında Powell'ın ağzından çıkması durumunda altında yön tekrardan yukarı yönlü devam edecektir. Çünkü piyasa artık bunu fiyatlamaya başladı. Nasıl dolar endeksi faiz artışları kararıyla birlikte yukarı yönlü güçlü hareketine uzun zaman devam ettiyse Fed'in faiz arttırımlarını ağırlaştırması ve yavaşlatmasından kaynaklı olarak da altın tarafında ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler daha devam edecektir diye düşünebiliriz. Kısadaki takip etmemiz gereken seviyeleri zaten her gün video şeklinde yayınlıyorum ve sizlere bunu bildirmeye çalışıyorum. Bir tercih var mı, yatırım tavsiyesi olmasın demiş Recep Bağ. Evet, ben bir yatırım tavsiyesi verebilirim buradan Recep. Benim yatırım tavsiyem kesinlikle arsa alın derim ben. Evet, arsa araştırın, bulun. Özellikle şu an için fazla prim yapmış olmayan yerlerden alacağınız arsalar ileride sizler için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bence en güzel yatırım şu an için arsa. Evet, şimdi de dolara geçelim arkadaşlar. Dolar tarafına bakalım. Dolarda özellikle yatay seyir devam ediyor. Bakalım oradaki son durum ne şekilde ilerliyor, ona da bir bakalım. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle kısada 4 saatlikte size bir açayım ben dolar Türk lirasını.
Orada daha net hareketleri izleyebiliriz. Evet, 4 saatlik grafikte dolar Türk lirasını açtığımız zaman bakın bu şekilde bir grafik. Aşağı ve yukarı yönlü hareketlerde hangi yöne doğru dolar Türk lirasındaki hareketler devam edebilir? Şimdi dolar Türk lirasında takip edeceğimiz aslında stratejimiz çok kolay. Burada yatay hareket hala daha devam ediyor. Merkez Bankası'nın seçim politikasına uygun olaraktan dolar kurunu belli bir seviye içerisinde tutması malum hepimiz tarafından zaten görülüyor. Bunun için fazla bir yoruma gerek yok. O da politik olarak olaya baktığınız zaman her politikacının yapmak isteyeceği bir durum. Herkes bu durumu yapabilir. Bizler işin bu tarafına bakmamalıyız. Çünkü bizler yatırımcıyız arkadaşlar. Bizler yatırımcı olduğumuz için burada kendimize bir strateji öncelikle oluşturmamız gerekli. Bizlerin buradaki stratejimiz uzun zamandır, bakın sizlerin de takip edeceği en önemli strateji 18-36. Burası kanalın en alt kısmı. Neden bu 18-36 kanalın en alt kısmı? Eğer ki 18-36'yı bu kanal aşağı yönlü kırmayı başarabilir ise arkadaşlar, o zaman pozisyonlarımızı 17.94'e aşağı yönlü ayarlayabiliriz. Buradaki hareket 17.94'e kadar dolar kurunda ilk etapta aşağı yönlü gidebilir. Şimdi bize burada bizlerin bakın tam ortadan geçen bir direnç bölgemiz var. Buradaki direnç bölgemiz ise dolar Türk lirasında 18 lira 62 kuruş seviyesinden geçen alan. Burası da önemli bir direnç bölgesi. Çünkü buranın üzerindeki hareketlerde mutlaka bir müdahale dolar kuruna geliyor. Dolar kurunda şurada ortadaki hareketi bir strateji olarak düşünecek olursanız bakın şurada bir oluşum var. Bu oluşumun da kısada dolar kurunu götürmesini beklediğimiz en kısa hedef bölgesi de 18 lira 71 kuruş civarından geçen alan. Genel anlamda dolar Türk lirasına baktığınız zaman da genel hareketin 18.36-18.71 bantları içerisinde tutulmaya çalışılan bir dolar olduğunu görüyoruz. Peki dolar burada uzun süre tutulabilir mi? İşte burada bir temel analiz devreye girmesi lazım. Çünkü burada doların uzun süre tutulabilmesi şu an itibariyle pek mümkün gözükmüyor. Bunların nedenleri arasında cari açık. Bir kere cari açığa baktığımız zaman her ay 4 milyar dolara yakın bir cari açık hala da vermeye devam ediyoruz. İhracatçıdan gelen sesler Türk lirasının çok pahalı olduğu yönünde. Enflasyon bazlı olarak gene ekonomilere baktığımız zaman, Türkiye ekonomisine özellikle baktığımız zaman enflasyon bazlı doların şu an itibariyle yıl başındaki kapanışıyla Aralık ayındaki fiyat marjına baktığımız zaman ise doların şu an olması gereken reel fiyatının da 22 ile 23 TL arasında olması gereken bir alan mevcut arkadaşlar. O yüzden benim kendi stratejim, benim kendi uyguladığım yol olaraktan ben ilk etapta dolar kurunda yani Aralık ayı bitmeden 19 lira 50 kuruş civarına doğru yukarı yönlü bir atağın yakın zamanda gelebileceğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası burada kademeli olarak dolar kurunda ilk etapta bir 19 lira 50 kuruşa izin verecektir diye düşünüyorum. Onun ardından da baz etkisiyle enflasyonda biliyorsunuz bir geri çekilme olayı bekleniyor. Bu Aralık ayıyla birlikte baz etkisiyle dolar TL kurunun biraz daha ileriye doğru salınması olabilir. Yani 22-23 liralara kadar Aralık ayı içerisinde doların yukarı yönlü hareketine izin verilebilir. Benim de düşüncem dolar kurunda yukarı yönlü hareketin Aralık ayı içerisinde devam edeceği yönünde. Dolar endeksi bazında baktığımız zaman da özellikle 106 seviyesinin altında dolar endeksinde ben 103 seviyelerine kadar aşağı yönlü hareketin gelebileceğini söylemiştim. Ve dediğimiz gibi dolar endeksinde de 106 altında fiyatlamalar devam ediyor. Orada yukarı yönlü hareketler Powell'ın konuşmasından önce bir 107 seviyesine doğru gitse de Powell'ın açıklamalarından sonra dolar endeksinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar geriye dönük hareketler yaşanmaya başladı. Orada da bir 103 puan seviyesine doğru dolar endeksinde tutunmanın gerçekleşebileceğini düşünüyorum. O yüzden doların ilerleyen günlerde gene yukarı yönlü hareketine devam edeceği, altının enflasyon bazında, gümüşün enflasyon bazında gene çok ucuz kaldığı dönemler olduğunu belirtmiştik. Bu dönemler zarfında da onların da çıkarma maliyetlerinden kaynaklı olarak da artık o 1600 dolarlar seviyesinin altında 1100-1200 dolar seviyelerini bekleyenlerin de bunu beklememeleri gerektiğini uzun zamandır söylüyoruz arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi altın ve gümüş tarafı da enflasyonu fiyatlamaya başlamış durumda. Üzerinden bir de doların, Fed'in faiz baskısı kalkınca altın ve gümüş tarafı da tabii rahatlamış oldu.
Dolarda da yön arkadaşlar ülkemizde cari açık kaynaklı. Ayrıca yıl sonu itibariyle firmaların hesaplarını kapatmak istemelerinden kaynaklı olarak da ben 18.36 altında hareket olacağını pek düşünmüyorum. O yüzden de aşağı yönlü hareketlerde zaten birileri piyasadan dolar alıyor. Oradan bir alım geliyor ve bu alımları da ben şirketlerin yıl sonu pozisyon kapatmalarında kullanmak amaçlı aldıklarını düşünen taraftayım arkadaşlar. Ve cari açığın kapatılabilmesi için de doların reel yani enflasyonla reel kuru arasındaki yani 22-23 liralar arasına da yerleşmesi şart ki orada cari açık tarafında da ihracatçı ithalatçıyla rekabet edebilir düzeye gelsin. O aradaki marş kapatılmadığı sürece ihracatçı da maalesef ki hala da zor durumunu korumaya